Şimdi ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Benim Tabii yayın ki. sektörüne başladığımdan beri hep böyle altını çizdiğim ve bilen var, bilmeyen var. Hiç bilmeyip, duyup, gelip öğrenmek isteyen var. O yüzden hani RVA dedik ya, mesela RVA'yı bir Evet. açalım Engin. RVA nedir deyip hani böyle kısa birkaç cümleyle sonrasında yapay zeka işte nasıl bağlanılıyor ve o taraftaki projeleri işte nasıl görüyoruz, nasıl buluyoruz gibi. Tabii ki. RWA'lar o zaman şöyle basit bir giriş yapabiliriz. Yani kelime anlamı real world asset diye geçiyor. Türkçe'ye çevirdiğinde gerçek dünya varlıkları diye geçiyor ve herkes şöyle algılıyor. Emtialar. Nedir bu emtialar? Altın, gümüş, tahviller, bonolar, eurobondlar, bu tarz enstrümanları e, yani bankadan gidip eurobond aldığınızda hesabınızda yazan o bir birim ya da eskilerden verilen eurobond altındaki kuponlar gibi düşünün. Bunu RWA olarak kabul ediyor insanlar ve her birine bir token gözüyle bakıyorlar ya da bir üst segmenti mesela şu an Çin'de bakılan tarafıyla NFT olarak bunlar veriliyor ve bunları RWA olarak bir kapsama alıyorlar, bir sektörize ediyorlar. Fakat RWA sadece bu kadar basit değil. RWA dediğimizde işin içine şunlar da giriyor. Bir şirket düşünün, gerçek hayatta çalışmış yani bir fonksiyonu olan bir şirket düşünün. Siz bu şirkete ortak olmak istediğinizde nasıl borsada hisse senedi alıyorsanız kripto tarafında da token alarak bu şirketin, bu sistemin bir üyesi, bir ortağı, bir sahibi olabiliyorsunuz. Ve RWA'nın evrileceği nokta birkaç sene içerisinde bunu daha sık göreceğiz. Sadece emtia olmaktan çıkacak tapu kavramı, ortaklık kavramı ve şirket ortaklığındaki hisse senedi kavramı olarak RWA'yı çok sık kullanacağız. Yani RWA kısaca şimdiye kadar bizim kriptoda hep baz aldığımız neydi? DeFi projesi. Tamam, DeFi Hı nedir? hı. İşte merkezsiz tarafta bir borsa ya da Metaverse ya da gaming, bütün bu sektörlerde hep sanal bir karşılık vardı. Web3 tarzı olabilir ya da meme coin ya da bu tarz bir karşılığı olmayan tokenlara baktığımızda, şaka coinlerine baktığımızda hep bunların bir sanal tarafta kaldığını görürdük. Ama RWA ile bu tabir artık gerçek hayatla endeksli bir noktaya gelecek. Burada da şunu artık pay alacağız. RWA'lar yaygınlaştığı zaman kendi ekonomisini canlandıran projeler olduğu için artık bir tweetle ya da SEC'in hemen bir başvurusuyla bir haberiyle az önce yaşadığımız dump gibi dumplardan çok uzaklaşacak bu projeler. Çünkü kendi katma değerini kendisi katacak. Kendi ekonomisi kendi üzerinde olacak. Kendi alıcısı, kendi satıcısı olarak spekülasyonlardan minimum etkilenecek. Bu hiç etkilenmeyecek anlamına tabii ki gelmiyor. Ama daha stabil, daha istikrarlı bir sektör olma yolunda ilerleyecek. Hı. RWA kısa Tamam. bunu Buradan RVA'ları tam diyebilirim. RVA projelerine devam edebiliriz. Bunu söylüyor olmak, açıklıyor olmak önemliydi. Teşekkür ederim. Sözü yeniden sana bırakacağım. Tabii ki. Hani RWA projeleri neden bu kadar hype'landığını bakarsak mesela yeni çıkan birkaç RWA biraz ilgi çekiyor olabilir ama RWA tokenları uzun vadeli baktığımızda şu an en güçlü RWA projeleri 3-4 yıl önce çıkan RWA projeleri. Neden bunlar? Bunlar 4 yıldır arka planda bir Ar-Ge ve bir gelişime dayalı e, projeler. Bunların içinde birkaç proje kendi market cap'inin 6-7 kat üzerinde şimdiye kadar borç verdiler bile. Şirketleri desteklediler, ekonomik durumları desteklediler. Akabinde devlet tahvillerine yatırım yaptılar ve bir nevi hatta bir tanesi bir bankaya 80 milyon dolarlık kredi bile verdi. Yani düşünün bir tane kurumsal banka kredi ihtiyacı var. Merkez Bankası'na ya da diğer kuruluşlara gitmiyor. Bir EVA projesine gitti ve ondan 80 milyon dolar çok düşük faizle bir kredi çekti. Bu zaten başlı başına bir devrim oldu ve ondan sonra hayatımız artık RWA'lar girmeye başladı. Peki önümüzdeki dönemde takip edilmesi asla bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ama ya da işte bu RVA projeleri nasıl bulabilirler? Nasıl inceleyebilirler? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Yani bir nasıl söyleyelim? Biz hisse senedi alırken normal bireysel düşünelim. Bir borsa yatırımcısı hisse senedi alırken ilk aldığımız zamandır yani ben en bilinçsiz olduğum dönemleri düşünüyordum. Ya işte atıyorum işte Türk Hava Yolları X tamamen örnek veriyorum. Aa çok iyi firmadır alayım deyip alıyorduk. İşte yine ne bir bilançosuna bakıyorduk ya da ne bir bilançosunun finansal durumunun detaylarına bakıyorduk. İşte ne bileyim hani daha böyle detayına girecek olursam işte duran varlıkları nerede değerlendirmiş bu yılki yatırımları neler işte temettüsü var mı olsun bunların hiçbirine bakmıyorduk. Şimdi kripto tarafında da tokenomics'i önemli, kilit açılımları önemli, ekibi önemli ve bir daha birçok şey önemli alt alta getirdiğimizde. Şimdi Evet. bunların hepsine hakim olamayabilirler ama en kolay yoluyla projeleri incelerken neye bakmalarını tavsiye edersin? Neyi araştırmalarını?
Öncelikli olarak RVA projeleri bir white paper'ına bakıldığında önce hangi sektörü ekip daha iyi kavramış ya da kavramamış? Buradan devam edebiliriz. Aslında RVA projelerine yatırım yapmak bir yerde biz borsa tarafıyla ilgilenenler için çok daha basit. Çünkü ilk analizi temel taraftan yapmanız gerekiyor. Sektördeki hangi eksikliği gidermeye çalışıyor bu proje deyip ilk girişi oradan yapılabilir. Akabinde RVA'daki en önemli şey projenin gücü, maddi gücü. Burada da arkasındaki head yatırımcılar. Yani arkasında kim var? Hangi venture kapital var? Bu çok önemli. Birçok büyük venture kapital var ve bunlar gerçekten bunu destekliyor mu? Ya da o hangi ekosistemdeyse o proje, o ekosistemin arkasında duran kapital o projenin de arkasında mı? Bu iki veri bence çok önemli. Akabinde geçtiğimizde eğer yeni çıkmış bir proje ise kesinlikle vesting takvimleri çok önemli. Ne zaman kilitleri açılacak? Ne kadar sıklıkla açılacak ve bu açılan vestingler kimlere gidecek? Yani gerçekten bu ürüne yatırım yapmış yatırımcılara mı gidecek yoksa topluluğa airdrop olarak mı dağıtacak? Bu biraz önemli bir kriter çünkü fiyatın hareketine bu çok belirleyici olacak. Akabinde eğer uzun süreli bir proje ise token'ın zaten büyük bir çoğunluğu açılmış olacak ve bu sefer de ekibin bu uzun sürede yani yaklaşık 2 yıldır bir ayı sezonunu geçiriyoruz ve bu 2 yıllık ayı sezonunda ekip ne kadar aktif kalmış? Bunun en basit örneği sosyal medya hesaplarını takip ettiğimizde yapılan paylaşımların kalitesi bize bunun hakkında bilgi verebilir. Yani alelade paylaşımlar mı yapmış yoksa gerçekten çalışmış, ortadaki ürünü geliştirmeye mi çalışmış? Bunların kabaca fikir verdikten sonra arkasındaki borsalara geçeriz. Yani hangi borsada hacmi ne kadar yüksek, ne kadar kaliteli yani çok alt seviyelerdeki borsalarda Böyle çok şuralara yüksek. yıldız koymak istiyorum. Yani Engin bunları anlatırken arkadaşlar bunları böyle para verip danışmanlık aldığınız atıyorum yani hani danışmanlık alsanız anlatılmayacak kadar önemli şeylerdir. Samanlıkta iğne ararsınız ya işte samanlıkta aradığınız o iğnedeki daha kolay bulma yollarından bahsediyor aslında şu anda. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Burada borsalarda kalmıştık en son. Hemen oradan Hı geri hı. toplayayım, soğumayalım. Ya borsalarda, alt seviyedeki borsalarda çok yüksek hacim yapması çok önemli değil. Onlar çok basit veriler. Çünkü birçok borsa yeri geliyor kendini yukarı seviyelerde tutmak için fake hacimlerle kendini ön plana çıkartıyor. Ama projede çok üst seviye borsalarda iyi bir hacim yapıyor ve topluluk da canlıysa o projede yani gerçekten arka planda bir çalışan bir ekip var. Bunu destekleyen bir topluluk var ve bu şekilde projenin kaba hatlarıyla bilgi sahibi olabiliriz. Kısacası sitesini incelediğimizde de geri kalan bildirimde ekip hakkında bilgi alabilirsek güzel. Çünkü RVA projeleri biraz gerçek hayata dayanan projeler olduğu için ekibin gerçekten bu işi yapabilecek kapasitede olduğunu anlamak biraz önemli. Bu da aslında çok basit. Siteye, team sekmesine, takım sekmesine girdiğimizde ekibin LinkedIn profilleri varsa bir baktığımızda o iş dalıyla gerçekten daha önce çalışmış mı? Mesela nasıl bir örnek Aynen. vereyim? Herhangi bir EVA projesi düşünelim. Borç veriyor dedik. Tamam o zaman ne bakarız? Ha, borç veriyorsa bankacılık, finans sektöründe ekibin tecrübesi olması lazım deyip oraya bakarız. LinkedIn hesaplarından Ekipte var mı kontrol öyle biri? ettiğimizde bunu görebiliriz. Kesinlikle. Ya da bu ara son bir hype gayrimenkul projeleri diyorlar RVA'da ki bence çok saçma. Yani 20 yıl ben paramın geri dönüşünü bekleyecek olsam o token'dan bir fayda gelmez. Enflasyon altında zaten erir. Gidip o gayrimenkul e, projesine bakarım. Ekip daha önce böyle bir iş yapmış mı ya da gayrimenkul diyor da o ülkenin gayrimenkullerinde gerçekten bir değer var mı? Ya da ülke enflasyonu bunu karşılayabiliyor mu? Çünkü hepimiz biliyoruz çok yüksek enflasyon olduğu yerde kiralar aynı enflasyon oranında artmadığı zaman sizin yatırımınız gelir olarak, pasif gelir olarak değer kaybediyor. Bu tarz aslında ufak temel bilgilendirmelerle RVA'ları çok iyi analiz edebiliriz. Gerisi zaten çok basit gelecek ama şöyle bir nokta var RVA'da son dönemde çok dikkat ettiğim. Bırakın birçok uzman arkadaşı RVA proje sahiplerinin çoğu bile RVA'nın ne olduğunu bilmiyor şu an. Sadece DeFi'nin adını değiştirip RVA'ya çevirmeye çalışıyorlar ve ortada bir kanıt yok. Mesela RVA'larda şu da önemli. Yatırım yapacağız diyor. Bunu şeffaf olarak sitesinde paylaşıyor mu? Ya da tahvil aldığını söylüyor. Bu tahvili gerçekten aldığını paylaşmış oluyor mu? Bunlar biraz önemli doneler. Yani şeffaflık biraz had safhada olmalı. Ağzına sağlık.